Günümüzden yaklaşık 180 yıl önce 1840 yılında o zamanlar neredeyse hiç bilinmeyen ama bir o kadar da gizemli küçük bir köy, Minare Köyü. Fethiye'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Minare Köyü'nün 1840 yılında iki garip misafiri vardı. Üstelik birçoğumuzun bugün bile bilmediği bu küçük köye onlar Büyük Britanya'dan uzun bir deniz yolculuğu yaparak gelmişlerdi. İki İngiliz bilim adamı, arkeolog Charles Fellows ve kraliyet ressamı George Sharp. Bu hafta uzak zamanlarda 3 farklı gravürün içinden 1840 yılına bakacağız. Likya'nın en önemli ve kadim şehirlerinden birisine, Pınara'ya. Bugün belki de adını bile duymadığımız Minare Köyü, Homeros'un İlyada destanında yazdığı Likyalı yiğit kahraman Pandarus'un da doğduğu yer. Zaten Minare ismi de Pınara'dan geliyor olsa gerek. Düşünün, bugün şirin bir Türkmen köyü olan Minare'den M.Ö. 1200 gibi günümüzden çok uzak zamanlarda Truva'da savaşmak için ilerleyen ordular geçti. M.Ö. 334 yılında ise şehrin surları önünde Büyük İskender belirdi. Bense geçtiğimiz hafta bisikletle gittim. Ve Britanyalı kraliyet ressamının 180 yıl önce resim tablasını koyduğu yerleri bulup Pınara'nın muhteşem kaya mezarlarına yeniden baktım. Sadece gravürlere değil, bu geziye ait seyahatnamedeki ilginç çizimlere de değineceğim. Lidyalı Türk kadınları, bulunan sikkeler ve Türklerin İngiliz bilim adamlarına ilginç gelen oyun figürleri var. Ve bir kaya mezarının da içine bakacağız. Bu gördüğüm en ilginç eski Anadolu gravürlerinden bir tanesi. Öylesine güzel ve dikkatle çizilmiş ki bunu tam da Britanyalı ressamın 180 yıl önce durduğu noktada aynı yerden Pınara'ya ve önünüzde ayaklarınızın dibinden gökyüzüne kadar yükselen yüzlerce kaya mezarına baktığınız zaman anlayabiliyorsunuz. O kadar ilginç ve büyüleyici bir yer ki George Sharp'ın ayaklarının dibinde uzanan bu manzarayı neden dik bir kadraja çizdiğini anlayabiliyorum. Antik şehrin görüntüsünden o kadar etkilenmiş olmalı ki bence bu manzaranın her şeyiyle önündeki kağıdın içinde olmasını istedi. İşte bu gravürü çizmek için 1840 yılında resim tablasını tam da buraya koymuş olmalı. Sharp'ın yine aynı yıl bugünün Fethiye'sinde çizdiği farklı bir gravürü daha önce görmüştük. Hatta bir de Kınık'ta Yörük Kadınları. Onun arkeolog Charles Fellows'a 2. Anadolu gezisinde bulunan arkeolojik eserlerin çizimlerini yapmak için eşlik ettiğini biliyoruz. Fakat Sharp'ın gravürlerine baktığımızda arkeoloji kadar Likyalı Türkleri de görüyoruz. Bu gravürde de yükselen Pınara manzarasının önünde antik şehrin sayısız depremle yıkılmış kalıntılarının arasında baba, anne ve çocuktan oluşan küçük bir Türk ailesi var. Sharp'ın annenin çekingen, utangaç bakışlarını yansıtmaya çalıştığını anlayabiliyorsunuz. 1800'lü yıllarda Türkmenlerin bir Anadolu köyünde kendilerini çizen bir İngiliz ressam görmeleri alışık olmadıkları bir durumdu. Bu durumu bu gravürün yer aldığı seyahatnamede üstelik birkaç defa okuduğumu hatırlıyorum. Hemen arkada kalan düzlük kısımda birbirleriyle konuşan 3 adam var. Zemini kesme taşlarla örülü bu alan halen yerli yerinde duruyor. Hatta belki de 180 yıl önce minareli bu iki genç adamın üzerine oturup aşağıdaki manzarayı izledikleri kesme taş bile halen yerinde duruyor. Gravürün tam merkezinde aynı zamanda gravürün en aydınlık bölgesini oluşturan kaya mezarı yer alıyor. Bu mezarda halen 180 yıl önce çizildiği gibi yerli yerinde duruyor. Belki de Likya'nın en eski zamanlarına ait, en az 2300 yaşında bir dev. Gölgesinde oturmuş, belli belirsiz piposunu tüttüren bir adam var. Bir de çoban. Yukarıdaki tapınakta da değişen çok şey yok gibi. O da halen zamana direnmeye çalışıyor. Karşıya yine en büyük Likya şehirlerinden bir tanesi olan Tlos'a doğru bakıyor. Tapınağın altındaki duvar kalıntıları da bir kısmı biraz daha yıkılmış şekilde günümüze ulaşmayı başarabilmiş. Bunlar yazdığına göre birçoğu
Likya'nın Roma dönemine ait kalıntıları. Fakat ben Şarf'ın gravüründeki 2. Likya kaya mezarını göremedim. Ve gravürün zirvesinde Pınara'nın sayısız kaya mezarları var. Binlerce yıldan beri uzaklardan Eşen Vadisi'ni izliyorlar. Kim bilir, belki Truva Savaşı'nda Truvalıların yardımına koşan Likyalı Pandaros ve ordusunu görmüşlerdir. Büyük İskender ve ordusunu da gördüler. Bu dik yamaçlara oyulmuş yüzlerce kaya mezarına baktığım zaman Likyalıların ilginç ve aynı zamanda bu mezarlar gibi zorlu bir Anadolu uygarlığı olduğunu düşündüm. Likyalı kadınların tarihlerinde 2 defa Perslere ve Romalılara teslim olmamak için kendilerini topluca ateşe vererek yaktıkları biliniyor. Gravürde görülen tepedeki sayısız kaya mezarları bugün böyle görünüyor. Şarf'ın bitki örtüsünü oluşturan özel türler için de özel bir çaba sarf ettiğini görüyorum. Mesela Şarf'ın ön plana yerleştirdiği bu türe iyi bakın. İşte ta kendisi. Yani bu gravürde rastgele çizilmiş hiçbir şey yok. Bu gravürün yer aldığı seyahatnamede Fellows'un da yaptığı gözlemlere yönelik çeşitli çizimler de var. Mesela bu. Arkeolog Fellows'un Manisa Salihli'de çizdiği bir eşek veya katıra binmiş Türkmen kadını. Bu da yine ekibin Minare'de tesadüfen karşılaştığı bir düğünde gözlemleyip çizdikleri dans figürleri. Muhtemelen bir zeybek oyunu. Bu ise yine Minare köyünde rast geldikleri bir köylü kadının yerel kıyafetleri ve takıları. Bir Türkmen kadını. Saç örgüleri ve takılarına dikkat edin. Bugün Türkçe bir çevirisi olmayan bu seyahatname bana kalırsa göründüğünden çok daha önemli. 1838 ve 1840 yılında olmak üzere Batı Anadolu'da yapılmış 2 uzun araştırma gezisi. İşte Britanyalı kraliyet ressamı da Fellows'un 1840 yılında yaptığı bu 2. seyahatte geziye dahil oldu. Bu da Fellows'un Batı Anadolu rotası. Mavi çizgi 1840 yılında geçilen yerlere ait. Bu arada bu gezinin at üzerinde yapıldığını da belirtmek isterim. Pınara bu gravürle bitmiyor. Şarf'ın Pınara'ya özel bir önem verdiği anlaşılıyor. Bir önceki güzel gravürden sonra Şarf tabii ki Pınara'nın eski akropolündeki büyük kaya mezarını da çizdi. Bu gravürün de bir önceki kadar özel bir gravür olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu gravür sırrını dikkatli gözlere açıyor. Ama gravürdeki küçük yörük çocuğu bu küçük ama önemli sırrı bizlere eliyle işaret ediyor. Bizlere 180 yıl önceden mezarın içine bakın diyor. Kaya mezarının duvarındaki kabartmaları işaret ediyor. Bunlar Pınara'nın 4 farklı yönden ayrı görüntüleri. Şarf bu devasa kaya mezarına uzak bir noktadan bakmasına rağmen mezarın içindeki bu kabartmaları gravüre nakşetmiş. İşte muhtemelen bu noktaya yakın bir yerde durdu. Bugün tam da ressamın durduğu yerde ilginç bir incir ağacı var. İşte tam onun durduğu yerde duruyorum. Her yer 180 yıl önce olduğu gibi depremlerle yıkılan, yuvarlanan büyük kayalarla dolu. Mezarın içindeki kabartmalar dışarıdan da halen görülebiliyor. Şarf bununla da yetinmemiş. Bu kabartmaların detaylı çizimlerini de arkeoloğun seyahatnamesi için ayrıca çizmiş. Bu Pınara'nın çok eski zamanlarına ait. Dışı surlarla çevrili, içinde evlerin ve kaya mezarlarının olduğu bir Likya şehri. Surlara baktığınızda Pınara sanki bir Hitit şehrini anımsatıyor. Belki de Likya'nın Büyük İskender fethinden önce henüz Helen kültürüne girmediği çok daha eski zamanlarına aittir. Bu mezarlar Anadolu tarihinin ilginç ve bilinmeyen zamanlarına ışık tutuyorlar. Ne yazık ki yeterli önem verilmiyor ve korunmasız durumdalar. Belki de 2000 yıldan bile önce kadim bir ustanın elleriyle yaptığı bu kabartmalar yok olmaya ve cehaletin ellerine terk edilmiş gibi. Üstelik mezarlara zarar vermek, onlara saygısızlık etmek bizim kültürümüzde hiç olmadı. Çok belli ki bu mezarlara yapılan saygısızlıklar, verilen zararların birçoğu yakın tarihimize ait. 180 yıl önce burada yaşayan insanların bu kalıntılarla huzur içinde yaşadıkları
çok net görülüyor. Scharf'ın neredeyse her gravüründe tarihin içinde mutlu bir Türk ailesi görebilirsiniz. 200 yıl öncesine ait hiçbir gravürde tarihi eserlere zarar veren, onlara saygısızlık eden tek bir insan dahil göremezsiniz. Aksine tarihi eserlerle barışık, huzur içinde yaşayan insanları görürsünüz. Bir İngiliz kraliyet ressamının yaklaşık 200 yıl önce çizdiği her gravürde tarihin içinde huzurla yaşayan Türk ailelerini, Türkmenleri görürsünüz. Üstelik neredeyse hep ön plandadırlar. Ve George Scharf'ın Pınara'da çizdiği bir gravür daha. Boğa başlı Likya mezarı. Okuduğum kadarıyla bilinen Likya mezarları arasında sadece 2 örneği var. Pınara'daki yerine bakılırsa muhtemelen önemli bir Likyalı'ya aitti. Bugün gravüre bakarak tam da George Scharf'ın durduğu yerde duruyorum. Neredeyse değişen hiçbir şey yok. Gravürün sol tarafında karşı yamaçlardaki kaya mezarları görünüyor. İşte böyle. Ne güzel ki boğa başlı mezarımız neredeyse hiç zarar görmemiş. Bu mezara yakından baktığımızda bu kısım böyle görünüyor. Evet, bugün çok fazla bilinmese de Anadolu'nun bana göre en ilginç antik şehirlerinden birisine, Pınara'ya, bir Britanya kraliyet ressamının 180 yıl önce çizdiği 3 güzel gravürün içinden baktık. Bugün pek farkında olmadığımız Minare isimli şirin bir köy. Çok uzak zamanlarda Truva Savaşı'nın Likyalı yiğit kahramanı Pandarus'un memleketi. Britanyalı bir arkeolog ve ressam 180 yıl önce bu ilginç Anadolu uygarlığına ait tarihi kalıntıları yerinde incelemek için binlerce kilometre uzaktan zorlu bir gemi yolculuğuyla geldi. Anadolu'da 1800'lü yılların zor şartlarında yüzlerce kilometreyi at sırtında geçtiler. Madem bu kadar geldik, elimizde boş dönmeyelim diyerek dönerken bir kısmını da yanlarında götürdüler. Onlardan geriye yazdıkları ve işte gördüğümüz bu gravürler kaldı. Sir George Scharf'ın 1840 yılında Anadolu'da çizdiği gravürlerin içinden 1840 yılına baktık. Uzak zamanlarda Anadolu tarihine gravürlerin, seyahatnamelerin ve kitapların içinden bakıyorum. Amacım Anadolu'nun geçmişine açılan bu ilginç pencereleri herkese görünür kılmak. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanız ve uzak zamanlara abone olmanız beni yeni çalışmalar için motive ediyor. Aynı zamanda uzak zamanların bir de Instagram sayfası var. Başka bir hafta yeniden görüşmek üzere. Herkese sevgiler.